Hepinize merhaba arkadaşlar. Sağlam Para kanalına hoş geldiniz. Tekrardan Manuel ile birlikte bir, 2 ve bu da üçüncü videomuz olan Varlıklar Nelerdir adlı birinci ve ikinci videonun devamı olacak şekilde sizlerin karşısındayız. Serinin önceki videolarını izlemediyseniz şuradan videolarımıza tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmında bulunan linklerden de videolarımıza ulaşabilirsiniz. Merhaba Manuel, hoş geldin. Hoş bulduk Serhat, merhabalar. Tekrardan bir videoda buluşmak benim için de çok büyük bir mutluluk. Artık Sağlam Para'nın bir seri videosu oluştu. Bu da seninle devam ediyor. Engin bilgilerinle birlikte Hı, burada ufak kendi aramızda tartışmalar yapıyoruz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz kimseye. Biz sadece sohbet ediyoruz, değil mi? doğrudur. Bu videoda anlatacaklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. İlk videomuzda hatırlarsanız sağlam paranın ne olduğundan bahsettik ve sağlam paranın öneminden bahsettik. İkinci videomuzda ise sağlam para dünyası olsaydı neler olabilirdi? Ya da sağlam para dünyasında yaşamadığımız için itibari para dünyasında yaşadığımız için neler çekiyoruz gibi bir video yapmıştık. Şimdi bu üçüncü videoda bahsetmek istediğimiz şey tamam. Peki itibari para dünyasında yaşıyoruz. Bununla ne yapabiliriz? Biz bunu nasıl kullanabiliriz? Nasıl kendi lehimize çekebiliriz? Bununla Evet. alakalı video serisi olacak. Farklı varlıklardan bahsedeceğiz. Ve bu videoda ilk serimiz C4SM'nin ana teması olan altın ve emtialarla başlayacağız. Teşekkürler Serhat. Ben teşekkür ederim. Yani bu videoda hani Manuel'in de söylediği gibi yani Citizens for Sound Money Türkiye olarak aynı zamanda asıl ismimiz Sağlam Para. Biz çünkü burada sağlam parayı savunuyoruz ve bunun biz ilk nedenlerini birinci ve ikinci videoda bahsetmiştik. Evet, şimdi isterseniz bir slaytla başlayacağız. Manuel, bugünkü videomuzun konusu olan varlıkların gücü, varlıklar nelerdir? İtibari para dünyasında yatırım nasıl yapılır? Türkiye'de, dünya genelinde yatırımlar nelerdir? Neler yapılabilir? Yatırım tavsiyesi olmadan bunları konuşacağız. Manuel, senden slayta başlamanı istiyorum. Ufak bir özet verdik zaten. Ee, Dedik ki itibari para biriminde olan bir dünyada yaşıyoruz ve merkez bankaları var. Hani daha ekonomi okuyanlar için Keynesian ekonomide yaşıyoruz. Austrian ekonomiye nazaran, Avusturya ekonomisine nazaran yani serbestlik. Ve ilk iki sunumda gördüğümüz üzere keşke sağlam para temelinde istikrarlı bir ve zenginleşen bir toplumda yaşasaydık ama orada yaşamıyoruz. Ama bu demek değil ki her şey kötü. Bu sistemi anlayıp, bu sistemi görüp bu sistemde de kendimizi koruyup ona göre ayarlanabiliriz. Ve gördük ki bir önceki sunumda da hükümetler de itibari parayı seviyorlar. Niye seviyorlar? İstedikleri gibi harcayabiliyorlar, basabiliyorlar. Savaş açmaları gerekiyorsa çok savaş açmak hiç kolay bir şey değil. Savaş açabiliyorlar. Oylar için faydalı bir sürü faydalar sunabiliyorlar ve oy satın alabiliyorlar. Bedava bir sürü şey vererek. Aslında bedava değil. Para bastıkça aslında kalan herkesten çalmış oluyorsunuz ve başka şeyler. Ve bu yüzden hükümetler kolay kolay itibari parayı bırakmayacağız. Bu şeyde devam ediyoruz. Yani hükümetle parayı ayıran şu anda tek nadir sistem ve onun da hani daha geleceği var. O yüzden bugün ne yapabiliriz? Ayaklarımız yere bassın. Biz kendimizi şu an nasıl koruyabiliriz? Çok büyük enflasyon var. Sürekli her şey artıyor. Ve aslında öyle bir durumdayız ki şu anda toplumun bir kısmına sorarsanız onlar çok büyük bir ekonomik depresyonda aslında. Yani Evet. kiralarını ödemekte zorlanıyorlar, yeni hiçbir şey alamıyorlar. Marketten işte et almayı bıraktılar, tavuk alıyorlar, tavuk almayı bıraktılar, şey yapıyorlar falan. Hiçbir şey almıyorlar. Yani büyük bir depresyon var. Yurt dışına işte daha şeyse yani mesela biri bir şirkette çalışıyor belki şey yapmış, ilerlemiş ama yurt dışına çıkamıyor, şey yapamıyor. Dolarda çünkü parası erimiş. Ama bir grup da var ki onların içinde aslında ekonomik harikalar yaşanıyor. Bu da varlıkları olan insanlar. Ve bu suç Evet. hani dediğim gibi biz özgürlükçü ekonomiden yanayız ve bunu savunuyoruz. Hani komünist şey değil hani onlarda var bizde yok onları alalım gibi bir şey yok. Onlar bu oyunu bildiği için ya da daha önceden belli başlı şeyler yaptığı için oyunun o tarafında oluyorlar. Ve biz de sizin oyunun o tarafında olmanızı istiyoruz. Anladın mı? Özgürlükten yanayız. Siz de öğrenin, siz de kullanın gibisinden.
Ve burada çok güzel bir örnek gördüm. Daha başka bir yerde bunu paylaşmak istiyorum. Şey anlatıyordu. Monopoly oyununun kuralları şu anda günümüz dünyasının kurallarıyla aynıdır. Okursanız kurallarını, mesela Monopoly'deki kasa asla sıfıra gidemez. Eğer kasada para biterse kağıtlara para yazabilirsin. Prosedüründe öyle yazar. Evet. Tıpkı şu anda yaşadığımız itibari para dünyası gibi. Ve bir sürü insan, ki bu oyunu da herkes neredeyse bir kere oynamıştır bu oyunu. Hayal edin ki bu oyunu oynuyorsunuz. Her başlangıçtan geçtiğinde ay başı maaş alıyorsunuz, tamam mı? Ve hiçbir yer satın almıyorsunuz ve oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil. İyi. Ve yer satın alan insanlar, her geçtiğinizde onlara para ödüyorsunuz ve daha çok paraları oluyor ve daha çok yer satın alıyorlar. Ve işte burada yatırımın önemi ve sistemi anlamanın önemi işin içine giriyor. Gerçekten çok güzel bir örnek. Günümüz Türkiye'sinde. Hani çok güzel bir örnekti. Hani bak, gerçekten ben bile beklemiyordum bu kadar bir güzel örnek olacağını, ama günümüz Türkiye'sine baktığımızda hani senin söylediklerin üstüne söylemem, hani söyleyebilecek bir şeyim yok. Neden? Her ay başı maaş alıyoruz. Hiçbir yer almıyoruz. Hiçbir yer değil Monopoly gibi değil. Hiçbir şey almıyoruz. Sadece temel gıdalarımızı karşıladıktan sonra paramızı harcıyoruz ve ay başına tekrar geliyoruz. Gerçekten çok güzel bir örnekti. Nereden gördüğümü hatırlamıyorum ama galiba Robert Kiyosaki'den aldık bu örneği de. Yanlış hatırlamıyorsam, ya da onun düzenlediği bir finans topluluğunu izliyordum. Neyse, ona da saygılar. Şimdi Robert Kiyosaki'den devam edeceğim. Bir slaydı var bu şekilde. Şimdi yatırımdan önce yatırım mentalitesini vermek istiyorum. O yüzden bu örneği verdim. O yüzden bir iki slide daha anlatacağım ve sonra varlıklara geçeceğim. Çünkü eğer doğru mentalitede, doğru vizyonda olmazsanız yatırım amaçları altında paranızı çok çabuk kaybedebilirsiniz. Ben hızlıca zengin olacağım diye e, kandırılabilirsiniz. Çok kolay bir Evet. şekilde yanlış hareketler yapıp borçlara girip batabilirsiniz. O yüzden bunu öğrenmek çok mühim ki zaten ömür boyu çalışıyoruz. Yani haftada 40 saat çalışıyoruz desen, senede 2040 saat eder. İşte yani 10 sene çalışsan 20 bin saat. 20 bin saat çalışıyoruz 10 sene diyelim. Ve para alıyoruz. Ama bu parayı nasıl kullanacağımızı öğrenmek de öğrenilmesi Evet. gereken bir şey. Ve bunun için 20 bin saat harcamaya da gerek yok. Yani 60-70 saat harcayarak, belki 80 saat, en temellerini ve basit şeyleri ve biraz ilerisini çok kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ve şöyle düşün, yani 20 sene çalışıp emekli olacaksın diyelim. Hani ideal, çok az söyledim ama yani 40 bin saat 40 bin saatlik emeğinizin meyvelerini toplamak için 100 saat hiçbir şey değil. O yüzden Evet. ilk yapmanız gereken şey her zaman eğitim. Burada da yani herhangi bir şeyde olabilirsiniz. Bir yerde çalışan olabilirsiniz. Çalışan olduğunuzda zamanınızı satıp karşılığında para alıyorsunuz aslında. Ve para da almıyorsunuz, itibari para birimi alıyorsunuz. Daha Evet. da kötü, eriyor. Ona göre işte o parayı nasıl kullanacağımızı konuşacağız. İkinci kısımda e, self-employed dediğiniz, mesela yani kendi başınıza bir şahıs şirketiniz var. Belki bir yazılımcısınız. Bir portfolyonuz var. 10 şirketin sitesini yönetiyorsunuz ya da 20 şirketin, yandan işte belki birilerine bir şeyler öğretiyorsunuz. Özel ders veriyorsunuz. Ne bileyim, gene şahıs şeyi olarak hemşiresiniz. Evlere gidiyorsunuz, belki şey yapıyorsunuz falan. Önemli değil. Kendi şirketiniz var. Ama sizsiniz. Şirket sizsiniz yani. Gene zamanınızı veriyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz. Üçüncü sistem, bir şirket sahibisiniz. Burada bir sistem kuruyorsunuz ve sistem sizin için çalışıyor. O yüzden daha büyük e, bir şeylere erişebilirsiniz ve karşılığında sistem size para yaratıyor. En son dördüncü kısım da yatırımcı kısmı. Yatırımcı kısmımızda para sizin için çalışıyor. Para koyuyorsunuz, para alıyorsunuz. O yüzden bu sistemin siz herhangi bu üç kısmında olabilirsiniz. Ama eğer dediğimiz mentalitede olmak istiyorsanız, neresinde olursanız olun,
Bu dördüncü kısımda da olmanız gerekiyor. Ki para, siz zamanınızı veriyorsunuz. Sizin için en önemli, aslında insanların sahip olduğu tek şey zamandır. Nelere sahip olduğunu düşünüyorsanız hepsi sizden alınabilir. Ama sahip olduğunuz en önemli şey ve kendi kendine geçen şey, doğuştan gelen şey zamanınızdır. Aslında en değerli varlığınız. O yüzden e, yatırımcı olma kısmı bu sebeple önemli. Çünkü siz sizin için en değerli şeyi satıyorsunuz. Karşında eriyen bir para alıyorsunuz. En azından bunu belli bir şekilde işletmek lazım. Burada da işte bahsettiğimiz mentalite geliyor. Bu finansal bağımsızlık, finansal özgürlük mentalitesi. Ben bu slaydı derinlemesine anlatmayacağım. Bir video önereceğim. Serhat şeye koyacaktır. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Benden çok daha iyi anlatıyor. Ama en önemli şey finansal bağımsızlık demek. Siz yaptığınız yatırımlar ve yaptığınız işler sayesinde çalışmanıza gerek olmadan yaşayabilmeniz. Bu demek değil ki bütün gün oturacağım ve kenarda yatacağım, çalışmayacağım. Hayır. Bu, çünkü çalışmak insan için, bir şeylere için zamanınızı harcamak, çünkü zaman geçiyor. İnsan için anlamlı bir şey. Ama bu finansal bağımsızlık mentalitesindeki amaç paraya ihtiyaç duymamak. Şey için çalışmak, gönül koyduğunuz için çalışmak. Ve böyle bir durumda aslında sizin için çok daha önemli olan şeyleri de yapabilirsiniz. Evet. Bu işte bunu rahat anlamak için belli adımlara bölebiliyorsunuz. Diyelim ilk kısım finansal bağımlılık. Yani burada ya çocuksunuz ya belki öğrencisiniz ya çok kötü durumdasınız ve giderleriniz gelirlerinizden daha büyük. Çalıştınız, bir şeyler yaptınız falan, bir adım daha ilerlediniz. Finansal çözünürlük. Gelirlerinizle giderleriniz eşit oldu. Gelirlerin belki giderinizi kıstınız, gelirinizi arttırdınız, bir şeyler oldu ve eşitlendi. Bir parça rahatladınız ama aydan aya yaşıyorsunuz. Ee, Biraz daha bir şeyler yapmaya başladınız. Bir sonraki adım finansal istikrar. Gelirleriniz giderlerinizden büyük olmaya başladı. Harika. Para biriktirmeye başladınız bu sayede. İlk yapılması gereken şey bu durumda bir acil durum fonu oluşturmak. Ne demek? 6 aylık gideriniz neyse bunun ulaşılabilir bir yerde durması. Diyelim işte ayda 50 bin lira harcıyorsanız, diyelim kiranız, yemeğiniz falan, şeyleriniz. Bunun zaman 300 bin eder e, acil durum fonunuz. Eğer siz belki daha tek başınızdasınız, belki ailenizle yaşıyorsunuz, daha şey yapıyorsunuz, 30 bin harcıyorsunuz diyelim. O zaman e, 180 bin eder. Neyse, önemli olan bunu biriktirmek. Bunu biriktirdikten sonra da e, parayı yatırmaya başlıyorsunuz. Çünkü para, ilk videoda da anlattığımız için itibari para birimi bir tasarruf aracı değildir. O yüzden parayı biriktirmeniz, sizin paranız olduğu yerde eriyor, tasarruf edemiyorsunuz. Tasarruf etmek için paranızı yatırmanız lazım. Bundan sonrasını hızlı geçeceğim. İşte ilerlediniz, borç özgürlüğü, rahat finansal özgürlük, işte emekliliği olacağınız kadar parayı biriktirdiniz. Pasif gelir getiren şeyler ya da e, sahip olduğunuz varlıkların %4'ünü olarak hesaplayabilirsiniz. İşte hayatta kalma gelirlerinizden daha büyük olmaya başlıyor. Finansal esneklik, finansal bağımsızlık diye devam ediyor. Ne zaman ki pasif geliriniz yaşam giderlerinizden daha büyük oluyor, siz artık özgürsünüz. Aslında mentalite bu. İtibari para dünyasında yaşadığımız için tekrardan bu bir tasarruf aracı değil. Bu yüzden parayı bir yerlere koymak lazım. Nerelere koyabiliriz? Birincisi emtialar. Ne demek bu? İşte e, değerli metaller olabilir. Bugün bahsedeceğiz. Doğal kaynaklar, tarımsal ürünler, bunlara emtia deniyor. Hisse senetleri olabilir. Bir şirketin, halka açık şirketlerin payını alıyorsunuz. Tahviller borç aslında. Birilerine borç veriyorsunuz ve karşılığında borçları toplayıp faiz alıyorsunuz. Gayrimenkuller işte ev, arsa,
bu tarz şeyler. E, Videoda bahsetmeyeceğimiz ama aslında çok ilginç bir varlık çeşidi olan sanat koleksiyonlar ve lüks mallar var. Ki bu aslında bir yatırımdan ziyade bir iş. Yani bunu yapıyorsanız bir İşten nevi daha çok vergi kaçırmak bence. vergi kaçırmak değil. Yasal Ee, yasal olarak, legal ama olarak vergi kaçırmak bence. ona vergi kaçırmak denmiyor. Vergi, yani sonuçta vergi önemli bir konu aslında. Ve bir vergi kodu var. Ve bu vergi kodunu aslında hiçbirimiz okuyup bilmiyoruz. Ama eğer onun kitabını, yasayı alırsanız ve okursanız, ki aslında bunu yapan, işte işi olan insanlar var. O vergi kodunun bir sürü bazı şeylere yardım ettiğini, bazı şeylere köstek olduğunu görürsünüz. Ve bunu kendi faydanız için kullanabilirsiniz, ki kullanmalısınız da. Yani sonuçta bu bir devletin çıkardığı bir vergi kodu. Açıkta, herkes okuyup öğrenebilir ve herkes kendine göre kullanabilir. Ha, sanat kısmında o senin bahsettiğin şey, hani insanlar sanat olmayan şeyleri aslında değerliymiş gibi gösterip şey yapıyorlar falan. Evet, o Evet. vergi kaçırma kısmına giriyor, ama gerçekten sanatçıları takip eden, yeni ortaya çıkan düzgün sanatçıları bulan ve şey toplayan insanlar var, işte bir sürü sanat eseri. Koleksiyonlar var, mesela pul koleksiyonu yapan Evet. insanlar var, ki çok büyük bir aslında şeydir. Ya da Amerika'da işte beyzbol kartları var. Lüks Mü- mallar, şarap Pokemon koleksiyonu kartları yapan falan var. insanlar var. Ve bundan çok para kazanabiliyorlar yani. Ve son olarak da borç. Borç da çok ilginç bir şey. Ufak değineceğiz. Ama genel olarak varlıklar bu. Ve bu varlıklara neden yatırım yaptığımızı anlat. Çünkü itibari para birim bir tasarruf aracı değildir. Manuel'in bahsettiği gibi ben de bir baştan size örneklerle değerli metalleri altın ve gümüş gibi konuşacağım. Konseptimiz altın ve gümüş olduğu için altından örnek vereceğim. Kesin verilerle konuşmak istiyorum. 2013 ve 2023. Bunların araştırmasını kendim yaptığım için söylüyorum. 2013 yılında 75 TL ile genel yıl olarak konuşuyorum. 75 TL ile 100 TL arasında 1 gram altın alabiliyorduk. 2023 yılında ise gram altın 1600 ile 1750 liraydı. Şu an günümüzde 2024'te ise 3000 TL'ye ulaştı. Alım gücünün arasındaki fark ile biz o günlerde 2013 yılında daha fazla altın alabiliyorduk. Ve burada bir yüzde, yani 10 yılda yüzde 1700'ün üzerinde bir kar elde ediyoruz. Çok büyük bir fark. Sadece bir seneye baktığımızda bile bu işte birinci şeyden 1800'lerden 3000 lira çıktığını görebiliyoruz. Evet. Aynı şeyi Delilik. aynı şeyi gümüş için de söyleyebiliriz. Ve gümüş de Evet. o zamanlarda, hani şimdi altından bahsettim ya, 75 ila 100 TL arasındaydı 2013 yılında. Gümüş 1 TL 25 kuruş ile 1,5 TL arasındaydı 2013 yılında. 2023 yılında 20 ila 25 TL aralığındaydı. Günümüzde ise 38 lira seviyelerinde devam etmekte. Burada yaklaşık %1600 ile 1800 arasında bir değer kazanması var. Emtialarda bu durum böyle. Slaytımıza geri dönersek. Slaytımıza geri dönmeden önce Hı buradaki hı. son bir senede sadece %68 artış yaptığını göstermek istiyorum. Ve demek Evet. istiyorum ki altın ve gümüş, bunlar gerçek para olarak kullanıldığı için, sağlam para oldukları için aslında bunlar bir yatırım değil. Çünkü Korunma aracı. bunlar kendinizi itibari para birimi sisteminde yaşadığımız için enflasyondan koruma aracı ve tasarruf aracı. Yani dediğim gibi, eğer bu 6 aylık fonunuzu bir köşeye koyduktan sonra kalan paranızı altına yatırıyorsanız, aslında paranızı koruyorsunuz ve tutuyorsunuz. Ve paranız artıyor gibi gözüküyor TL'de ya da dolarda ya da şeyde. Ama aslında değerini koruyorsunuz. Zamanınızı koruyorsunuz. Çünkü o zamanınızla satın aldınız bunu. Ve ondan sonra başka yerlere yatırabiliyorsunuz isterseniz. Çünkü gerçek yatırım dediğiniz aslında işe yatırımdır, üretimdir. Ya da üretim için borç vermektir.
Burada emtialardan biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi değerli metaller var. Ki bunların çoğu belli bir yani kendi koruma aracı diyelim. Ki yani daha başka metaller de var. İşte paladyum var, çinko var, bir sürü şey var. Ama bunlar daha çok niş yatırım şeyleri. Sizin düşünmeniz gereken şeyler değil. Diğer yatırım emtiaları, yatırılabilecek şeyler. Ya bu ürünün direkt kendisine ya da bunu üreten şirketlere doğal kaynaklar ve tarım ürünleridir. Doğal Evet. kaynaklar dediğimiz işte doğal gaz, benzin tarzı şeyler. Ki ne biliyoruz? Bir, e, enerji kullanımımız artıyor bir toplum geliştikçe. Ve şu anda daha bir gerçek bir çözüm yok doğalgaza ya da benzine. Yani elektrikli arabalar bile gelen sonuçta elektriğini doğalgazla üretiyorlar. E, Benzine direkt koyacağımıza belki daha verimli ama gene de. Ve tarımsal ürünler. Ve biliyoruz ki itibari para dünyasına devlet daha çok para basmaya devam edecek ki şu anda aslında tekrar bir e, şeye ilerliyoruz. Ve benim şahsi görüşümce tekrar biraz faizleri düşürüp tekrar para basacaklar ve e, ekonomiye tekrar bir steroid verecekler. Ve bu düzende bunlar artacaktır. Çünkü doğalgazın fiyatı artıyor. Evet. Doğalgazın fiyatı artınca şeyin özellikle hani dolar cinsinde şu cinsinde fark etmez fiyatı artıyor. E, Bu bütün her şeye vuruyor mesela. Tarım ürünlerine de vuruyor. Üretime de vuruyor. Hepsine vuruyor. Sonuçta enerji her şeyin temeli. Ve artıyor. Şimdi ben burada size bir şey aslında vermeyeceğim. Bu gene tekrar söylüyorum. Bir yatırım tavsiyesi değil. Ama belli başlı ETF'ler var. Genel emtia ETF'leri. Bunu hem Türkiye'de hem genel dünyada bulabilirsiniz. Ha ben bunları nereden alacağım diyorsanız işte Türkiye'de mesela Midas diye bir tane aplikasyon var. Serhat linkini paylaşır. Mesela oraya girip DBC diye benim yatırım tavsiyesi değil, random bulduğum bir şey mesela. Örnek Burada olarak işte gösteriyoruz. hı? Örnek olarak gösteriyoruz yani. Evet, örnek olarak yani burada doğalgaza, benzine, altın, gümüş, işte metaller ve tahıllar ve şeker cinsinden böyle karışık. Aslında bu bir şirket değil yani. Bu bir emtia ETF'i. Mesela böyle bir şey ilgilenenler alabiliyor. Ve işte bunun şeyini göstermek istiyorum, chartını. Evet. Bu Bir, tabii bir bir günde günlük. ama. Bunu 5 senelik yapalım. Ve 5 senede aslında bakın para basıyorlar. 2020'de Covid'den sonra her yerde. Ve nasıl çıktığını görebiliyorsunuz. Tekrardan bunların fiyatı artmıyor. Para biriminin alım gücü düşüyor. Sonra işte faizleri şey ettiler falan bir şeyi ama ilginç bir şey. Emtialar, yatırım yapılabilecek şeyler. Değerli metaller. En önemlisi altın ve gümüş. Nasıl altın ve gümüş sahibi olabiliriz? İlk yapabileceğiniz şey fiziksel altın ve gümüş almaktır. Bunu işte gidip kapalı çarşıdan şuradan nereden istiyorsanız işte gram altın olsun, çeyrek altın olsun, yarım altın olsun işte bir sürü farklı altın çeşidi alabilirsiniz. Kinesinin de altın ve gümüşleri var. Doğru mudur Serhat? Birazcık spoiler gibi oldu ama yakın zamanda onlar da olacak. Evet. Türkiye'de satışa sunulacak. Belki bir mağaza olabilir. Belki online satış kesinlikle olacağını düşünüyorum ama belki bir mağazada da olabilir. Mağaza olursa neden bir videomuz olmasın orada? Güzel olur. Bunları alıp evinizde kasanızda tutabilirsiniz. Ya da bankada ya da özel kasalarda tutabilirsiniz. Bunun şöyle bir avantajı var. Tamamıyla sahibi sizsiniz. Sizin elinizde. Mesela diyelim ciddi bir olay oldu ve siz sonuçta bu altını her yerde gerçekten para olarak kullanabilirsiniz. Çünkü herkes altın kabul edecektir. Bu bilinen bir Evet. şey. Hiç kimse birine altın teklif ederseniz hayır demeyecektir. Yani onun gerçek altın olduğundan.
emin olduğu sürece. Ama nitekim güvenliğinden de siz sorumlusunuz. Dezavantajı da bu. İkinci altın alma yöntemi Kinesis'in, yani bizim aslında Kinesis'in değil de C4SM'nin e, önerdiği diyeyim. E, ETF PHYS, Sprout yatırım şirketinin sunduğu PHYS ve PSLV ETF'leridir. Bunlar birebir altın takip ediyorlar. Bu altın kağıdı alıyorsunuz. Ve altında altın ve gümüş var. Bunun avantajları nedir? Bunu işte Midas'a girip ya da nereyi kullanıyorsanız anında alabilirsiniz. Anında satabilirsiniz. E, Dezavantajları nedir? Bu altın aldığınız şirketi araştırmanız lazım. Ve emin olmanız lazım ki onlar altında o kağıt sattıkları kağıt kadar altın tutuyorlar. Mesela çok meşhur, en meşhur altın kağıdı GLD diye bir ETF'tir. Ve çok transparan bir şirket değil. Aslında bir devlet şeyi bir nevi. Ve o yüzden sahip olduklarından daha çok kağıt sattıkları söyleniyor. Ee, Tam şey veremeyeceğim. Ama bu PHS ve PSLV çok daha güvenilir ve transparan bir şirket. Bu şekilde sahip olabilirsiniz. Üçüncü sahip olma şekli özellikle Türkiye'de. Türkiye bu konuda çok başarılı. Bunu siz Avrupa'da bulamazsınız her yerde. Evet. Altın ve gümüş hesapları var. Mesela Türkiye Ekonomi Bankası'nın şeyine girip Ee, orada vadeli ya da vadesiz altın hesabı açabilirsiniz. Ve bu saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Yani Türkiye bu konuda gerçekten Avrupa'dan da ileri olduğunu düşünüyorum. Mobil uygulamalar üzerinde. Saniyeler içerisinde ben vadeli, vadesiz, istediğim türlü hesabı açıp altın alıp anında da satabiliyorum. Bunlar gerçekten çok hani çok iyi geliştirilmiş şeyler. Türkiye bu konuda gerçekten çok iyi. Burada bunun avantajları ne? Gene altın satın alıyorsunuz. Bankaya güveniyorsunuz. Şöyle bir avantajı var. Vadeli alabildiğiniz için vadeli de hesap altın olarak vade alıyorsunuz. Bu gayet güzel bir şey. İkinci avantajı, eğer paranızı altın olarak çekmek isterseniz belli şubelerden sadece çekebiliyorsunuz son kontrol ettiğim kadarıyla. Mesela Evet. Türk Ekonomi Bankası'nın eski İstanbul'da bir tane Bankacılar Sokağı'nda galiba bilmiyorum olan bir şubesi var. Oradan gidip altın olarak çekebiliyorsunuz. Önceden ayarlarsanız. Öyle bir avantajı da var. Tekrar ve dezavantajı ne? Şimdi vadeliye Evet. yatırdığınızda para işletiliyor. Okey. Ama vadesize yatırdığınızda fraksiyonel bankacılık sistemi olduğu için ne kadarı gerçekten kasada duruyor, bu oran nedir? Bunu araştırmanız lazım. Yani böyle bir aslında bankaya güveniyorsunuz. Bankanın itibarına güveniyorsunuz. Yani siz 100 gram altın aldığınızda 100 gram altın vadesi hesapta orada duruyor mu? Yoksa onlar bir kısmını işletiyorlar mı? Yine de bunu sormanız, öğrenmeniz lazım. Önemli. Peki Kinesis'e gelecek olursak bu bahsettiklerimizin hepsi tek bir uygulama içerisinde hepsini bize sunuyor. Fiziksel olarak istersek Kinesis Mint hesabını aktif edip buradan belirli şartları karşıladıktan sonra biz bunları basıp evimize kadar kargo ne kadar gümüş istiyorsak, ne kadar altın istiyorsak bunu darphanede basıp hangi tasarımda da isterseniz bunu size isterseniz kiloluk bar da olur. Bunu sizin evinize kargoluyorlar. ETF'lerde bahsettiklerimizde ne kadar güvenilebilir? Bize bunun bizim aldığımız KAG ve KAV'ları her 3 ayda bir denetleyen bağımsız şirketler var. Bunları farklı farklı şirketler denetleyerek bu altınların Kinesis üzerinde satın alınan altın kadar altınların gerçekten kasalarda olduğu bu doğru mu değil mi bunların kontrolü yapılıyor her 3 ayda bir. Ve bu raporlar her 3 ayda bir insanlara açık bir şekilde sunuluyor. Kendiniz girip inceleyebiliyorsunuz. Kinesis forumuna gelip burada bu konular çok derinlemesine konuşuluyor. Yeri geldiğinde hatalar yapılabiliyor. İnsanlık hali. Daha sonrasında tekrar o bağımsız şirketler gelip tekrar kontrollerini yaparak bunu gerçekten doğru mu değil mi bunu öğrenebiliyoruz. Evet. Daha sonra altın hesapları gibi bizim paramızı işletiyorlar mı? Hayır. Bizim aldığımız parayı zaten bizden alınan
komisyon ücretleriyle. Bu komisyon ücretleri de 0,022. Bu kadar az olan komisyon ücretlerinden bahsediyorum. Aynı zamanda alınan komisyon ücretleri bizim Kinesis üzerinde tuttuğumuz altın, gümüş bunlar bize holder yield olarak geri ödeniyor. Bu tarz Evet. şeyler. Bizim Zaten bütün Kinesis'in en büyük avantajı bu. Yani evet, Kinesis e, altın sektörünün şampiyonu ve altın sektöründen ziyade Kinesis aynı zamanda bir ödeme sistemi. Kinesis aslında hem aslında sağlam para bazlı bir ekonomi. evet, Ve Serhat'ın dediği gibi Kinesis'teki bütün altın ve gümüşler e, kasalarda duruyor. Burada bağımsız şekilde 3 ayda bir kontrollerden geçiyor. Ve aynı zamanda sigortalı. evet. E, Ben de onu unuttum söylemeyi. İyi hatırlattın. Bunlar kişiye özel sigortalı. Yani kişiye özel derken senin hesabına özel sigortalı. Eğer bunların başına bir iş gelirse senin paran, altının, gümüşün her türlü garantisi var. Bundan bahsetmek istedim Manuel. evet. Aynı Ve zamanda Kinesis hesabı üstünden paranızı istediğiniz kişiye atabiliyorsunuz. Tekrar geri çekebiliyorsunuz. Başkalarına ödeme istekleri gönderebiliyorsunuz. Ve paranız durduğu yerde size daha çok altın ve gümüş getiriyor. Bunu da Serhat'ın bahsettiği Holders Yield'ı açarsak bütün toplanan işlem ücretleri. toplanan kullanım ücretleri bir havuzda toplanıyor. Ve bu havuzun %15'i olacak yanlış hatırlamıyorsam. E, Evet. şeyde tutan Kinesis'te altın ve gümüş tutan insanlara tuttukları oranda geri veriliyor. Yani hem paranızın altınızın %100'ü orada hem de size para kazandırıyor. Yani vadesiz yerde bir nevi vade veriyor gibi düşünün. Evet. Bu devrimsel bir konsept. Evet. Aynı zamanda senin söylediklerine eklemek istediğim şeyler istediğimiz kişiye para gönderebiliyoruz, çekebiliyoruz, istekte bulunabiliyoruz. Aynı zamanda şu anda ön kayıt aşamasında bulunan Kinesis debit kart var. Buna gerçekten altınını harcayarak alışveriş yapacaksın. Avrupa'da bazı beta kullanıcıları Türkiye'de bunu test etti. Yakın zamanda eğer ben de onaylanırsam ben de test edeceğim Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye Ben de yaşadığım yerde ön kayıtta bulundum. Çok sabırsızlıkla bekliyorum. gerçekten keşke bize belki birazcık ayrıcalık tanınsa ve biz önceden alabilsek. Çok isteriz değil mi Manuel? Evet. Bu debit karttan bahsettiğimin yanı sıra Kinesis Endonezya ile birlikte devlet ile birlikte çalışarak çoğu çalışanına Kinesis'in PostPay alt uygulaması üzerinden maaşlarını altın olarak ödeme yapıyor. Bu da insanların oradaki ekonomik durumun kötü olduğunu bildiği için insanlar bunu benimsedi ve altın ve gümüş ile ticaret yapmaya başladılar. Sanal post makineleri, telefon üzerinden, debit kart üzerinden alınan satılan bir sürü mallar. Ben fırına gidiyorum, ekmek alacağım. Debit kart ile, telefon üzerinden NFC ile ödüyorum direkt. Hani sadece okutuyorum telefonumu ve ekmek alıyorum. Ama altın ödüyorum. Hani o fark Sağlam da para bu. altyapısını geri getiriyoruz aslında. Evet. Ve bunun ardı arkası güvenilir mi değil mi? Çünkü bu blockchain üzerinde. O Ama zaman kodunun açık olduğunu ve evet. GitHub'ına bakabileceğinizi biliyorum. Evet, evet. Hatta kişiler arası, daha doğrusu hesaplar arası yapılan transferlerin izlenilebildiği Kinesis Network adında ayrı bir alan adı da var. Buraya gidip de benim manuele gönderdiğim altının ne kadar olduğunu tabii ki de orada cüzdan adresleriyle gösteriliyor. Bunun takibi açık kaynakla birlikte insanlara sunuluyor. Gerçekten çok açık bir dünyadan bahsediyor Kinesis. Bize bunları önümüze sunuyor ve yani bence kullanmak çok daha avantajlı bizim için. Yani aslında Kinesis kullanmanın bu diğer üstteki şeylerden şöyle bir farkı var. Üstteki şeyleri yaptığınızda itibari para sistemini anlayarak kendinizi koruyorsunuz. Ve bu sistemi kendi avantajınıza kullanıyorsunuz. Ama Kinesis kullandığınızda hem bu sistemden kendinizi koruyorsunuz
ve Hem kar, de kar kâr ediyor. sağlıyorsunuz, hem de istediğimiz sağlam para düzenine yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani hem eski sistemden korunuyorsunuz ve oradan kar sağlıyorsunuz, hem de gelecekte gelebilecek devrimsel yeni bir sisteme katkıda bulunuyorsunuz. Ona enerjinizi veriyorsunuz. Ee, Ya Aşağıda gene Kinesis kayıt linklerimizi paylaşacağız. Çok tavsiye ederiz girmenizi ve aynı zamanda Kinesis'te, yani daha bahsedeceğim, kripto bölümünde mesela Bitcoin'den bahsedeceğim. Ama Bitcoin, Ethereum gibi büyük başka sistemleri de almanız mümkündür. bugünkü videomuzun konusu olan varlıkların gücü, varlıklar nelerdir? İtibari para dünyasında yatırım nasıl yapılır? Türkiye'de, dünya genelinde yatırımlar nelerdir? Neler yapılabilir? Yatırım tavsiyesi olmadan bunları konuşacağız. Manuel, senden slayta başlamanı istiyorum. Ufak bir özet verdik zaten. Ee, Dedik ki itibari para biriminde olan bir dünyada yaşıyoruz ve merkez bankaları var. Hani daha ekonomi okuyanlar için Keynesian ekonomide yaşıyoruz. Austrian ekonomiye nazaran, Avusturya ekonomisine nazaran, yani serbest ekonomi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Manuel'le birlikte serimize devam etmek üzereyiz. Bir sonraki videomuzda diğer varlıklardan bahsedeceğiz. Bitcoin, Ethereum, blockchain üzerinde işler nasıl dönüyor? Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi sizden bekliyorum. Eğer bu konuda sorularınız varsa aşağıda yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ve güzel sorular olursa bir sonraki videoda cevaplayabiliriz. Aynı zamanda sizler de isterseniz videomuza konuk olabilir, birlikte sohbet edebiliriz. Manuel'in söylediği gibi yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda Kinesis forumuna gelerek Türkçe, İngilizce, yatırım sohbetleri, farklı sohbetler istediklerinizi konuşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla.